Ramazan ayı, orucun dereceleri, açlığın manası, Kadir Gecesi ve daha fazlası bu kitapta. Ruhu Allah'a yükselten oruç. Cemal Nur Sargut sizin için derledi. Yine insandan devam edelim mi hocam? İnsan ve onun faziletleri ya da zaafları. İnsanı diyor Kenari Fahi her türlü kötülükten koruyan şey edep ve hayasıdır. Allah nasip etsin. Hazreti Peygamber de haya imandandır buyuruyor. Evet. Edep ve haya Allah'tan utanmak demektir. Hayalı olmak, insanın kuldan utanması da aslında Allah'tan utanmaktır. Yani edebi giyinmektir. Çünkü kul diye bir şey görmemek lazım. Şöyle, hatayı göreceksin, kusurlu olanı görmeyeceksin. Kusurlu olanın o hatayı yapmasından dolayı o hatayı inşallah ben işlemem diyeceksin. Mesele orada. Kişilere ceza vermek hakkı bize ait değil diyor hocam Sami Ayverdi. Kişileri cezalandırmak Allah'a aittir. Biz mücadeleyi o kişinin yaptığı hata ve zulümle yaparız. Zulümden vazgeçirmek için onu yahut o zulümü engellemek için mücadele veririz. Bu da insanı gayrete getiriyor ve her an Allah'ın istediği şekilde hareket etmeye zorluyor. Aslında Peygamberin Allah'la buluştuktan sonra bu hale geri dönmesine veka diyoruz. Aynı zamanda sabrı anillah diyoruz. Sen Allah'ın huzuruna çıkmışsın kızım. O güzelliği yaşamışsın. Kendi hakikatini orada seyretmişsin. Kendi hakikatinin güzelliğinin karşısında aşık olmuşsun. Peygamberin kendine selavat getirişi nedendir? Kendi vücuduna değil ki o selavat. Kendindeki hakikate getiriyor. Buradan anlaşılıyor ki tekrar dönüp bizim gibilere dayanması, tahammül etmesi, sorularımızı cevaplaması, yanlışlarımıza göz yumması, farklılıkları hoş görmesi, bunların adına beka denir. Buna insanın nefsine geri dönüşü. İşte hakiki İslam budur. Fena makamı Hristiyanlıkta da vardır. Yani insan evliya Hristiyanlıkta da olur. Hatta bir Allah dostu Peygamberin bir hadiste Eflatun'un bile kamil insan olduğundan bahsettiğini söyledi. Böyle bir hadis var mı yok mu ben bilmiyorum. Duyduğumu söylüyorum. Olmasa bile önemli olan nokta her devirde kendi devri içinde kamil insanlar gelip etrafa doğru örnek olmuşlardır. Bizim Eflatun ve Sokrat'ı beğenmemizin sebebi Sokrat'ın şu lafıdır bence. Sokrat diyor ki her zaman iki melek gelir ve bu iki melek benim düşüncemin bana doğru veya yanlış olduğunu söyler. Ben ancak o düşünceyi o zaman oturur kaleme alırım. Buradan anlaşılıyor ki Sokrat'ın kararları Allah'ın istediği şekilde. Yani aklının kararları değil, kalbinin kararları. O zaman onu beğenebiliriz. Yani bilgiyi kendinden değil, Rabbinden aldığını. Kesinlikle. Bilgelik haline getirdiğini. Çünkü bilgi edinmektir. Bilgelik onu yaşamaktır. Yaşayan bilge olunca o zaman ona bilge diyoruz biz. İşte onlar bilge oluyorlar. Dolayısıyla bilgeler de kendi çaplarında. Biz böyle bir şey söyleyince insanlar kızmasın. Peygamberle kimseyi mukayese edemeyiz. Mümkün değil ama herkes ondan aldı güzelliğini diyorsunuz evet, yani. Kiminde bir nur varsa, Allah'la irtibat varsa o nuru ilahi kalbinde peygamberin ışığını yansıtır. Onun için o devri içinde kendi çapında kamildir. Ekmele göre kamil değil. Peygamber ekmeldir. Evet. Kendi devrine göre. Şimdi lafı açtı söylemesek olmaz. Sokrat'ın hanımı tam ceza almış. Sokrat asılırken gelmiş demiş ya hocam. Sokrates seni haksız yere öldürüyorlar. Ondan sonra o da demiş ki nasıl yani hanım bir de haklı yere mi öldürselerdi? Ben bu kadar şeyi yapmış mı olsaydım? Çok güzel değil mi hocam? Çok güzel. Harikulade. Evet. Kenari Fahi diyor ki insan tereddütlerin ve ikiliklerin ortasında iyi olanı seçmekte sorumlu olan yani yükü oldukça ağır olan bir varlıktır. Biraz da insaf mı etmeli insana yani? İnsan zaten geçenlerde de konuştuk. Dağların, taşların kabul edemediği yükü kabul ediyor.
Evet, insan zor bir hayattan geçiyor. Çünkü kendi nefsiyle mücadele kadar zor bir şey yok. Ama insanın yanlış olan, hatalı olan tarafımız başkalarıyla mücadele etmekten kendimizle mücadeleyi unutuyoruz. Başkasını görmeyip kendimize dönmek lazım. Biz buraya, dünyaya insanları adam etmek için gelmedik. O peygamberin görevi, Allah'ın sonuca vardırması. Biz bu dünyaya kendimize adam etmek için geldik. Etrafta hata ve yanlış görebiliriz Eylül. Evet. Hata görebiliriz. Çünkü programlanmamızda görmek var. Görmeseydik o hatanın kendimizde olduğunu idrak edemezdik. Mümin, müminin aynasıdır. Dolayısıyla başkasında gördüğün güzellikler de sana aittir. Çirkinlikler de sana aittir. Mümin bunu idrak eden insana denir. Münafık da münafığın aynasıdır ama o gördüğü çirkinliği kendine atfetmediği için ona münafık denir. Dolayısıyla başkasına ait bir şey yok. Hepsi bize ait. Başka bir alem de yok. Kendi içimizin akizlerinden ibaret. Neden bak peygamberlerin çoğu çoban? Çünkü hayvan güdüyorlar. Hayvan gütmek bizi gütmek demek. Hepimizde hayvani vasıflar hakim. Hayvan güder, içimizdeki hayvani vasıfları güder. Bizi insan makamına sokar. Bizi bir edep kisvesi içinde, haya kisvesi içinde birleştirir. O halde biz de içimizdeki hayvani vasıfları bir an önce tekamüle çalışalım ki başka hayvanlar bize zarar vermesin. Bu nefis terbiyesini şöyle anlıyoruz herhalde hocam. Başkasının nefsini terbiye etmek. Ona gelmedik yani. Kendi nefsimizi terbiye etmek. Kesinlikle doğru. Ama bunun yolunu bilmediğimiz için işte başkalarıyla mücadele etmeyi tercih ediyoruz. İşte bunun yolunu bilmek için bir öğretmene ihtiyaç var. O halde tekke adabı demek, tekke demek bir tekkenin içine girip hay 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 zikir çekmek değildir. Tekke adabı her yerde yapılabilir, tekke terbiyesi. Çünkü İslam'da ibadetin yeri yoksa tekkenin de yeri yoktur. Mühim olan mürit-mürşit ilişkisini, doğru refiki, doğru mürşidi bulmak ve onunla her an o tekke adabını yaşayabilmek. Doğru arkadaş. Kötülere iyilik etmek insanı eninde sonunda belaya sürükler demiş. İnsan böyle yani iyi niyetle bir insana bazen iyilik yapmaya çalışıyor ama sonra kötülük görüyor onda. Evet. Peygamber Efendimiz de buyuruyorlar zannederim bir hadis-i şeriflerinde. Aa, ben ona hiç iyilik etmedim ki niye bana kötülük ediyor diyorlar. Demek ki iyilikten kıymetini bilene yapacaksın. Hani nasıl hikmeti ehline vereceksin. Aslında vermezsen hikmete eziyet etmiş olursun. İyiliği de iyiliği anlayana vereceksin. Anlamayana iyilikle muamele etmek o zaman onu azdırır. Evet. Zaten iki şey sorar. Ya bu akılsız, çünkü kendi öyle olmadığı için ya da bana yaranmaya çalışıyor. Onun için senden ya uzaklaşır, sana eziyet etmeye ya da devam eder. O yüzden herkesi layık, her şeyi layık olduğu kişiye yönlendirmek lazım. Zaten kızım lüzumsuz iyilikler de benlikten gelir. Burası çok önemli. Evet, o yüzden herhalde öyle muamele görüyor. Kesinlikle. Tabii, ne güzel söyledin. Çok fazla iyiliğe kalktığın arkasında ben sevileyim vardır. Onun için ne kimseyi çok methet, ne kimseyi zemmet. Çok methettiğinden de kazık yersin, bunu bil diyor. O halde bu alemde sırat-ı müstakimi her yerde kullanacaksın. Eşinle ilişkinde, çocuğunla ilişkinde. Ben burada Halil Cibran'ın Ermiş kitabını çok zevkle okumuştum. Diyor ki karı koca bir mabet kuracaksınız. Bu mabetin iki sütunu vardır. Bunu yapıştırırsanız çöker. Araya Allah aşkının geçeceği kadar mesafe koyun diyor. Demek ki o mesafe sırat-ı müstakimdir. Eşinle, işinle, patronunla ve çocuklarınla. Herkesle bu mesafenin devam etmesi lazım. Komşunla çok hürmet et, saygı duy, aşırıya gitme. Evet. Allah bu dengeyi kurabilmek nasip etsin hocam. Amin. Çünkü insan aşırılıklara meyyal. İnsan mal ve cahın, herhalde makam, gamını tutmaktan kendini kurtarmalıdır. Evet. Şimdi bu iki şey geçer. Yani bu dünyada bizimle öbür aleme gitmeyecek her şey, bugün mülk kimin sorusu, ki bu her dakika geliyor. Kur'an-ı Kerim'e göre bugün mülk kimin sorusu kıyamete ait bir sorudur. Allah böyle soracak diyor. Ve sen
senin deyip de hala içinde bazı şeylerin sevgisini oraya götürmüşsen kıyametinin kopmasında hakikate erişemezsin diyor. Dolayısıyla bugün mülk kimin sorusu bize bu dünyada her dakika soruluyor. Ama biz mal peşindeysek benim malım diyoruz. Göya hiçbir şeyim yok diyoruz bir taraftan. Hiçbir şeyim yok dervişim diyoruz. Öbür tarafta ay elbisem bozuldu, ne yapacağım ben şimdi? Düşün bu kadara kadar. Ay bardağım kırıldı filan, kıyametleri koparıyoruz. Çünkü o malı benimsemişiz. Cehennemin kapıcısının adının Malik olduğunu düşünürsen mülk edindiğin her şey seni cehenneme sokacaktır. Bu bakış açısından malın, mülkün derdinden kurtulmak lazım. Mal sahibi olalım, derdine düşmeyelim. Ve onu mutlaka paylaşalım, zekatını ödeyelim. İnşallah hocam. Bir de insan bir şeyi oldu mu onu ikram ederek onun zekatını verir diyordunuz hep yıllarca siz. Bunu her şey için düşünmeli herhalde. Çok büyük mal için değil yani. Evet. Elinizdeki her şeyin zekatını ödemek lazım. Makamın da zekatı var. Makamın zekatı kendini oranın sahibi sanmamaktır. Padişahlar saymamış kızım. Padişah peygamberin huzurunda bir hiç olduğunu, kamil insanın huzurunda hiç olduğunu, 2 tane örtüsü varmış. Hazreti Mevlana'nın bir şu andaki üstündeki Abdülhamit'e ait, daha önceki de galiba 3. Selim'e ait. Her ikisi de kendi mühürlerini onun ayağının iz düşümünün koyduğu yere koymuşlar ki ayağının bile altında değiliz. Ancak iz düştüğü yerin altındayız. O haldeyiz diye. Yani buradan anlaşılıyor ki varlığımız bir hiçten ibaret. Bunu idrak etmek lazım. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz hocam.